2021 yılının ilk çeyreğinde 2 milyar dolarlık NFT alışverişi yapıldı. Bu bir önceki dönemin tam 4 katı. Pazarda 33 bin satıcı ve 73 bin alıcı var. NFT ile sadece sanat eserleri satılmıyor tabii ki. Dijital olarak sertifikalandırdığınız herhangi bir şeyi, bu bir tweet, bir ses dosyası veya bir fotoğraf, bir belge olabilir, satabilirsiniz. Türkiye'de kripto pazarı çok büyük. Her yerde Bitcoin reklamı görmemizden anlamışsınızdır zaten. Benim de hiç borsayla alakası olmayan bir sürü tanıdığım Bitcoin alıp satıyor. Ama iş NFT ve dijital sanata geldiğinde Türk sanatçıların çok aktif olduğunu söyleyemeyiz. NFT yapan Türk sanatçı sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Ama bir sanatçı var ki NFT pazarının tozunu attırıyor resmen. Şu ana kadar 1 milyon doların üzerinde satılan NFT sayısı çok az ve bunlardan 5 tanesi bu sanatçıya ait. Bu sanatçımız 25 yıldır dijital sanat yapıyor ve NFT pazarına ilk giren kişilerden bir tanesi. Aynı zamanda 1 milyon doların üzerinde satılan ilk NFT eser de bu sanatçıya ait. Bu sanatçımızın adı Murat Pak. Bu bilgileri öğrenince Murat Pak kimdir diye gerçekten çok merak ettim ve hemen Google'dan araştırmaya başladım. Ama çok ilginç bir şekilde hiç fotoğrafını bulamadım. Videosu da yoktu. Hatta ses kaydı bile yok. Yani kendini bir şekilde dijitalden gizliyor. Murat Pak geçtiğimiz günlerde Deutsche Welle Türkçe ile bir röportaj yaptı. Röportajın linkini aşağıya ekliyorum. Mutlaka izleyin. Çok ilginç çünkü. Orada ona neden kendini gizlediğini soruyorlar. O da bu şekilde sanatımı daha özgürce yapabiliyorum gibi bir cevap veriyor. Günümüzde bir sanatçının, hele dijital işler yapan bir sanatçının kendini dijitalden gizlemesi gerçekten çok garip. Zaten artık ismini de kullanmıyor bildiğimiz kadarıyla. Sadece soyadı Pak'ı kullanıyor. Yani biraz Banksy gibi. Murat Pak'ın ilk NFT eseri Cloud Mountain Park 2020 yılının Şubat ayında 350 bin dolara satıldı. Yani daha NFT pazarı çok yeniyken, bir sene sonra NFT'lerin böyle patlayacağı, milyon dolarlara satılacağı bilinmezken yapıldı bu satış. Ve bu satış Murat Pak'ı NFT pazarındaki en pahalı sanatçılardan bir tanesi haline getirdi. Murat Pak'ın NFT için hazırladığı bir koleksiyon geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's tarafından satışa çıkarıldı. Ve bu satışta 3 tane eser gerçekten çok yüksek fiyatlardan gitti. Bunlardan ilki The Fungible isimli eser. The Fungible aslında bir küp. Yani tek bir küpten oluşan parçalar var veya 5'li, 10'lu, 100'lü, 500'lü, 1000'li parçalardan oluşan koleksiyonda eserler var. Satışın birinci gününde her bir küp 500 dolardan, ikinci gününde 1000 dolardan, üçüncü gününde ise 1500 dolardan satıldı. Toplamda 3 gün boyunca 23 bin adet küp satıldı ve bunların toplam değeri de 17 milyon dolar. Yine bu koleksiyonda satılan önemli eserlerden bir tanesi de The Switch. The Switch'in özelliği içerdiği yazılım sayesinde sadece Murat Pak'ın bildiği bir tarihte şekil değiştirecek olması. Yani yarın da şekil değiştirebilir, bir ay sonra da, bir yıl sonra da şekil değiştirebilir. Ve şekil değiştirdikten sonra nasıl bir şekle bürüneceğini de kimse bilmiyor. Yani biraz esrarlı bir eser. Bu eser şekil değiştirdikten sonra tekrar gündeme geleceğine eminim. Ve belki ikinci kere şekil değiştirdikten sonra çok daha yüksek bir fiyata da satılabilir. Ama bence bu müzayedede satılan en garip eser 1.4 milyon dolara satılan The Pixel. Bu eser isminden de anlaşılacağı gibi bir piksel, yani kare bir piksel ve rengi de gri. Eser bu kadar. Yani bir piksellik bir eserin 1.4 milyon dolara satılması bence sosyolojik bir araştırma konusu. Çünkü altında dijital sanatın evrimi, sanat kavramının değişmesi, belki NFT'nin geleceği veya NFT alıcılarının, satıcılarının gelecekten beklentileri ve benzeri bir sürü konu var. Demek ki Murat Pak'ın imzası tam 1.4 milyon dolar ediyor. Çünkü eserden Murat Pak'ın imzasını çıkardığımızda eserin değeri sıfıra düşüyor. Aslında ortada bir eser de kalmıyor. Bir piksele dönüşüyor. Yani her gün telefonda ya da tabletlerimizde milyonlarcasını gördüğümüz bir piksele dönüşüyor. Ama üstüne Murat Pak'ın imzasını eklediğimizde tam 1.4 milyon dolar ediyor. Gerçekten çok ilginç. Gün geçmiyor ki NFT pazarında farklı sanatçıların eserleri çılgın fiyatlara satılmasın. Bu alanda yeni haberler geldikçe bunları konuşmaya devam edeceğiz. Sevgiler.